Her bilinç doğa sağlığının genel karakterine uygun olarak özünden sahip olmuş olduğu haslet, değer ve keyfiyetleri sergilemek ister. Bunun için bulduğu her mekanda öz enerjisini reaksiyona girer, mekanda seyreder, formda devinmek ister ve devinir. Çekirdek dünyada onlar için yani doğal sağlıklarının genel karakterine sahip olarak özlerinden sahip oldukları haslet, değer ve keyfiyetleri sergilemek için muazzam bir imkandır. Neden? Çünkü sahip olmuş olduklarını, imkanları daha doğrusu, olma bazından yaratı bazına geçirebilme hassasiyetine sahip olurlar. Ve bunun için de çekirdek dünyada enkarne olmak için her bilinç adeta can atarlar. Ve insan ömrüdür kalıp onlar için de biçilmez bir kaftan diyebiliriz. Evet. Bilinç zamanla reaksiyona giriyor, mekanda seyrediyor, formda da deviniyor demiştik. Bunun için de ne yapıyor? Kendi doğal enerjisini yani öz enerjisini konuşlanma niteliğinde kullanıyor. Ve bunu her öz kendi iradesiyle bizzattihi karar vererek kullanıyor. Özgür iradesiyle yapıyor. Çekirdek dünyada hiçbir tanrısal özün evladı yoktur ki kendi iradesinin dışında gelmiş olsun. Bu amaç uğrunda tabii ki çekirdek dünyaya enkarne olmanın kendine has prosedürleri var. Öncelikle kullanılan biyokompütürü çok iyi, çok sağlıklı kullanmak şart. Çünkü her bir özün kendi deneyim uydusu için tasarlanmış olduğu kompütür sadece bir tane. Ve bu kompütürü işleye çekirdek dünyada kendini yaratıyor. Bu kompütürün bir de holografik yapısı var. Yani bu holografik yapı nasıl ortaya çıkıyor? Daha doğrusu şunu söylemek daha doğru. Holografik yapı tanzim edildikten sonra biyokompütür tanzim ediliyor. Biyokompütür holografik kayıtlara göre oluşturuluyor. Yani birbirinin şablonu gibi, birbirinin bütünlemesi gibi. Holografik yapıda ne varsa maddi yapıda da aynısı var. Yani vücudumuzda hem maddi formumuz var, şu an kullandığımız form maddi form. Bu maddi formla iç olan bir de enerjik formumuz var. Bu enerjik formumuzda bir biyokompütür, kompütür var diyoruz. Ona enerji kompütür diyoruz. Maddi karakterdeki formuna ne diyoruz? Biyokompütür diyoruz. Bunlar birbirine üst üste geldiklerinde örtüşüyorlar. Hiçbir yeri diğerinin açıkta kalmıyor. Şablon olarak kullanıyor enerjik kompütür. Maddi kompütür de varlıklaştırılıyor. O yüzden her bilincin kendine özel bir kompütürü var diyoruz. Bu kompütürlerde hem enerji kompütürlerde hem de maddi kompütürde neler var? Genetik yapılar var. O genetik yapılarda da programlar var. O programlarla örtüştürmeye çalışıyor hem enerji kompütür hem de maddi kompütür bir araya gelmeye çalışıyor. Peki enerji kompütürün varlığını biz dünya insanı olarak ne olarak biliyoruz? Daha doğrusu enerji kompütür ve enerjik formu ne olarak biliyoruz? Bilince ait bir enerji türü olduğu için ruh diyoruz, aura diyoruz temel anlamda. Bilincin kullanmış olduğu farklı bir kalıp, enerjik form ve enerjik kompütür. Maddi formda farklı bir kalıp, farklı bir oluş. Peki ikisinin arasındaki fark ne? Yapı. Yani yapıldıkları maddeler. Enerjik kompütür adı üstünde maddeye göre daha süptil yapıya sahip bir yapıdan oluştuğu için biz ona enerjik kalıp diyoruz. Yoksa o dalga boyu, enerji kalıbının bulunduğu dalga boyunda bir yaşamı sürdürsek belki biz ona enerjik kalıp demeyeceğiz. Çünkü biz şu anki bulunduğumuz alfa karakterli bir boyutta dokunabildiğimiz her şeye madde diyoruz. Dokunamadığımız şeylere de süptil diyoruz veya enerjik demeyi tercih ediyoruz. Evet, enerjik form ve maddi form iç içe. Doğal olarak enerjik formda yer alan enerjik kompütürle maddi formda yer alan maddi formda iç içe ve muhatap olmak zorunda. Birisinde bilinç deviniyor, diğerinde de bilinç kullanıyor. Yani enerjik formda bilinç devinirken maddi formu bilinç kullanıyor. Nasıl? Enerjik formun aracılığıyla. Ve enerjik formundaki bilinç maddi formda kendi doğal enerjisini devreye sokarken biyokompütürü de etkileşim altında alıyor. Ve onu impulse ediyor.
ve empoze ettiği her mahiyette, neyse artık o mahiyete karşılık gelecek bir duyarlılık açığa çıkıyor. O duyarlılığa karşılık gelecek de kendi enerjisini devreye sokabilme hassasiyetine, yetkisine, gücüne sahip. O zaman ne oluyor? Varlık kendisine ait hasreti ve değerleri, keyfiyetleri yarattığında, şu an kendimize baktığımızda bir farkındalık düzeyimiz var değil mi? Bu farkındalık düzeyimiz kademeli olarak açılıyor veya geçiliyor. Tekamül diyor bazı öğretiler. Biz buna şu an evrim desek de yanlış olmaz. Bilincin evrimi desek de yanlış olmaz. Bilincin evrimi sırasında bilinç niye evriliyor? Alfa karakterdeki bilinç daha üst frekanstaki bir bilince evriliyor. Alfa karakterdeki bilinç kendinden ayrı olmayan bir başka varlığa, başka bilince evrilirken, kendinden ayrı olmayan diyorum, ne yapıyor? Aslında kendini bilme yolunda ilerliyor. Diyoruz ya, sonsuz sınırsız uzayın içerisinde hiçbir bütünlük bir diğerinden ayrı değil. Hepsi bir bağlantı içerisinde. Kopukluk yok. Bizim kullandığımız formlarda da aslında öyle. Ve bunu sıkça da dile getireceğiz konularımızda. Yani insani robotik kalıba baktığımızda birbirinden bağımsız olarak hareket eden bir şey yok. Elimizde kollarımıza bakın. Parmaklarımız nereye bağlı? Ayalarla ele bağlı. Elimiz neye bağlı? Bilekle kollarımıza bağlı. Kolumuz nereye bağlı? Omuzlarımızın vasıtasıyla gövdemize bağlı. Ve o biz gövdemiz, üst gövdemiz, alt gövdemiz de yine bağlı. Boynumuzla başımız bağlı. Birbirine bağlı. İç organlarımızda da durum böyle değil midir? İç organlarımızda beyin dahil olmak üzere her bir organ mutlaka birbiriyle iletişim halinde. Ne diyorduk? Beyin hücrelerden oluşuyor. O hücrelerin oluşturmuş olduğu bir de santral sinir sistemi var. Bir enerjetik ağ gibi düşünün, kablolar gibi düşünün, aslında çok daha doğrusu kablo olması. Bu kablolar vücudun her yerine dağılıyor. Ve bu dağılan sinir uçları ile, mesela tırnaklarımızı bırakın, parmak uçlarımıza kadar aynı sinir uçlarının geldiğini görürüz. Damarların keza, kan akışını gerçekleştiren o damarların, kılcal damarların bile tırnak uçlarımıza kadar, ayak tırnak uçlarımıza kadar her yerde olduğunu görürüz. O zaman bağlantılıyız. İç organlarımızı tekrar geri dönelim. Kalbimiz nerede bulunuyor? Bir kafesin içerisinde, göğüs kafesinin içerisinde akciğer ve karaciğer. Birbirine bağlantılı mı? Bağlantılı. Aşağı indiğimizde ne oluyor? İşte yutak denilen boru, nefes borusu vesaire hepsi birbirine bağlantılı şekilde aşağı gidiyor. Mideyle bağlantılı. Mide pankreasla bağlantılı, akciğerle bağlantılı, böbreklerle bağlantılı, işte idrar kesesi vesaire 12 bağırsaklarla bağlantılı. Hepsi birbiriyle iletişimli olmak zorunda ki bu robotun hayatı devam edebilsin veya bu robotun varlığı devam edebilsin. Doğal olarak beynimizde bulunan hücreler de aslında birbirleriyle iletişimli. Ne demiştik? Nörostatik aktivite planları, nörosal iletişim keyfiyetlerinden bahsetmiştik. Nasıl gerçekleşiyor bu? Temaslar bizim anladığımız şekilde gerçekleşmek zorunda değil. Yani bir nesnenin diğer nesneye dokunmasıyla oluşan şeye temas demek zorunda değil. Temaslar elektriksel akımlarla da gerçekleşir. Sonuçta bir enerjiyi diğer enerjiye transfer etmekten bahsediyoruz aslında. Nöronlardaki iletişim keyfiyeti de bu. Gerçi beynimizi açtığımızda hiç insan beyni veya herhangi bir canlının beynini gördünüz mü bilmiyorum ama biz o kopukluğu göremiyoruz. Homojenmiş gibi gözüküyor. Çünkü o kadar mikro ölçeklerde gerçekleşiyor hadiseler. Kıvrımsal bir yapıya sahip. Daha çok cevize benzetiyorlar beyninin iç yapısını. Ama hücrelere baktığımızda teması ne sağlıyor? Elektromanyetiksel akımlar sağlıyor. Evet, bir bütünde olduğunun idrakini yaşamak ve bir bütün olduğunu idrakini yaşamak aslında varoluşun en temel konularından bir tanesi. Önce biz parçaları ayrılmış ve etrafa saçılmış varlıklar olarak gözükebiliriz. Sonuçta varoluş felsefesi dahil olmak üzere tasavvuf ve birçok konu bunu çok yakından ve derinden işlemiş, incelemiş. İncelemiş olması demek bunun yaşanabiliyor olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü her insan kendi yolunda kendisi ancak bunu fark edebilir ve keşfedebilir. Tüm öğretiler dahil olmak üzere Aksoy Rahmetli Bilgelik öğretisinde temel konu olan insan
kendini kendinde bilme yolunda ilerlerken ancak sahip olmuş olduğu öğreti bilgileriyle insanları ışık tutmayı hedefler. Onlara refakat etmeyi hedefler. Ve bu ışık neyse kendi potansiyelince varlığı kendini kazandırmada etkin rol oynayacağına inanır. Tüm öğretilerde böyledir ama asıl olması gereken nedir? Bir varlığın kendini tanıma yolunda kendisinin adım atmasıdır. Bakın, tüm zerrelerden ben yaşarım diyen bir kavramdan bahsediyoruz. Nedir bu tüm zerrelerden ben yaşarım? Ben dediğim benliksel, vehimsel benlik mi? Yoksa benim vehimsel benliğimin var olduğu bir başka ben mi? Bunu anlamak lazım. Ve bunu anlamanın yolu da nereden geçiyor biliyor musunuz? Kullanmış olduğumuz beyinlerin, hücrelerini, çekirdeklerinde yer alan DNA'ların genetik uzay bölgelerinde yüklü olan porlardaki bilgiler de yatıyor. Başka hiçbir yerde yok. Bakın, başka hiçbir şey yok. Diyeceksiniz ki o kadar olur mu? Gerçekten bu kadar ve daha fazlası olur diyebiliriz. Neden? Çünkü diyoruz ki derslerimizin başında DNA denilen bir yapı taşı var. Bu yapı taşının kendine has genetik uzay zaman dilimi var. Ve bu genetik uzay zaman dilimlerinin içerisinde programlanabilme hassasiyetine sahip bir porsal manzumeler var. Bir kayıt ünitesi var. Bu kayıt ünitesine kimler programlar veriyorlar? Hepimizin yüksek benlikleri, tanrısal özleri bunlara program veriyor. Verilen bu programların mahiyeti ne olursa olsun varlık çekirdek dünyada bulunduğu sürece mutlaka onlara temas etmek zorunda. Ama hangi koşulda? Deneyimini duyduğu, arzu ettiği, görevi, evrimini arzu ettiği planda o duyarlılıkları açığa çıkartabilir hale gelir. Başka türlü bir şey yok. Ve bu bizim kullandığımız formu kontrolleyen, yöneten, idare eden, sevk eden, gerekli olan bilgileri taşıyan neresi? Beyin. Beynin bütünsel yapısı. Bu kafatasının içerisinde yer alan her şeyden bahsediyorum. Yani omurilik soğanından bahsediyorum, omurilikten bahsediyorum, beyincikten bahsediyorum. Beynin geri kalan tüm 5 tane lobundan bahsediyorum. Ana 2 lobun içerisinde yer alan 5 tane lobdan bahsediyorum kısacası. Onların etkinliğiyle bu vücut ayakta durabiliyor diyoruz. Onların etkinliğiyle aslında varlık kendini bilme olgusunu yaşayabiliyor. Varlıkta önce açığa çıkan şey ne biliyor musunuz? Biz herhangi bir hadiseyi, insansal olarak herhangi bir hadiseyle karşılaşıyoruz. Bu hadise diyelim ki resim. Resim sergisinde gidip orada herhangi bir resimle karşılaşma hadisesi olsun. Bu karşılaşmayı sağlayan şey bizim arkadaş çevrelerimiz, dostlarımız olabilir. Belki iş arkadaşlarımız. Bir resimle karşılaşıyoruz. Resim bizim için nedir? Bir obje, bir etkileşim faktörü. Bize farklı duygular yaşattırır, farklı hisler yaşattırır değil mi? O duygulara karşılık gelen bir kod mutlaka insan beyninde vardır. Ve o kodun açılması, işte genetik kodlamaların açılması da bizim bu muhataplıklarımız sırasında oluyor zaten. Onu açtıktan sonra o olguyu yaşamaya devam ettiğimiz sürece kayıt altına alınıyor. Ve bu sefer insan kişiliği dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Evet. Ve daha sonra biz orada duygulanıyoruz değil mi? Sonra o resime bakarken bir takım sujelerle muhatap oluyoruz. O sujelerle bilgi alışverişi yapıyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz birbirimize. İşte renkleri şöyle, duygular bana şu duyguyu yaşattı. Acaba sanatçı, eserleyici bunun hakkında ne düşünmüş, ne yaratmış derken bir etkileşim altına giriyoruz insanlarla. Bu etkileşim altında derken bize muhatap olduğumuz sujeden bize bir bilgi akıyor. Bilgiden kastım enerji de akıyor aynı zamanda. Hani iki şey akıyor. Bilgiyle birlikte enerji hareket ediyor diyorum ya. Olumlu ya olumsuz. Bilemem oradaki muhataplığı. Biz şu an genel bağlamda konuşalım. Sujeyle karşılaştık. Bir de objeyle karşılaştık. Objenin de bize yaşattırdıkları var. Ne oldu? Kendimizde bir duyarlılık, açılım, zincirlemesi ortaya çıktı. Duyarlılıkları zincirleme şekilde açıyoruz. Peki bir varlığın bu tarz duyarlılığın açığa çıkmasıyla ve daha birçok mahiyette duyarlılığın açığa çıkmasıyla insana etki eden en büyük faktör ne oluyor? Düşünce. Düşünce neden önemli bir insan için? Çünkü düşünce evrimini tamamlayan bir varlık bilinç evrimine geçer. Bilinç evriminden kastım
kendi yüksek benliğince var olmasına doğru gider. Yani kendini bilme olgusuna doğru gider. Kendi Rabbini tanıma doğrusunda gider. Düşünce evrimi şu an dünya insanları tarafından kaliteli düşünce evrimi ve derin düşünce evrimini yapan çok az sayıda bir insan var. Tüm dünya üzerinde belki de derin düşünceyi yaşayabilen ve onun üstündeki olguyu yaşayabilen belki %1'lik dilimdir. Sonuçta bu günü tasarlamak için beyinsel aktiviteyi kullanmaktan bahsetmiyorum. Derin düşünceye geçmek, sabahtan akşama kadar ailemizle alakalı konuları düşünmek demek değildir. Veya kadınlar için yemek yapmak veya temizlik yapmayı organize etmek demek değildir. Misafirliğe giderken yanlış değildir. Sinemaya gitmeyi tasarlamak değildir. Hiçbiri bunlar değildir. Bunlar bizim günlük yasal adaptasyon kişiliğimiz için gerekli olan düşünce kalıplarından başka bir şey değildir. Ve çoğu da inanır mısınız içgüdüsel motivasyondan öteye gitmez. Yani düşündüğümüz sandığımız şeyler aslında içgüdüsel motivasyonun bir örneğidir. Bakın, çok düşük titreşimli düşünce olgularından bahsediyorum. Bugün bir hayvansal evrim aşamasındaki bir tür, barınma ihtiyacını karşılamak için, yemek yeme ihtiyacını karşılamak için, üreme ihtiyacını karşılamak için ne yapıyorsa, insan denilen prototipte aynı şeyleri yapıyor. Sadece kullandığı araç gereçler hayvansal evrim türlerine göre daha farklı. Tasarlanmış ürünler kullanılıyor. Benim bahsettiğim şey ise bundan çok daha farklı olduğunu belirtmemde fayda var. Şu dersel kişilik döneminde bu olguları yaşamak mübah mı? Elbette ki mübah. Çünkü bunu oluşturmazsa bir bilinç çekirdek dünyaya adaptasyonu sağlanamaz. Dünyadan kopuk halde yaşar. Kendini tecrit eder. Bu istenen bir şey değil. Hem deneyimsel faktöre ket vurur, hem de evrimsel faktöre ket vurur. Ortada bir deneyimden ve evrimden bahsetmek söz konusu mudur? Evet, ama kısıtlıdır. Daha da ötesi yoktur. Belli bir dengede kalır o. Başka bir şekilde değil. O kısa döngüde ilerler. O yüzden varlıklardan istenen derin düşünce, derin düşünceyi sağlayabilen varlık kendini bilme yolunda yol kat eder. Derin düşünceyi sağlayan şey nedir? Sorgulamaya başlar insan. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünya niçin var? Daha da böyle ucu açık konular, Allah kavramı yani soyut kavramı, varoluşun nedenleri veya daha detaylı, çok derinlikli sorular sorulabilir. Derin düşünceyi sağlayacak ve bunu aşk konusunda yine düşünülür. Ve bu konuda gerçekten çok ciddi kafa patlatan alimlerin olduğunda biliyoruz. Geçmiş uzay zaman dönemlerinde çekirdek dünyada enkarne olmuş ve insanların realitesini tamamlamış varlıklardan bahsediyorum. Onlar sayesinde birçok şey artık bilinebilir hale gelmiş. Metafiziki anlamda olanı söylüyorum. Tabii ki fiziki anlamda birçok şey de bilinebilir hale gelmiş. Yine o yüce görevlerin yapmış olduğu eforlar sayesinde. Ama bizler çekirdek dünyadaki her bir bilinçte kendi deneyimimizden, kendi evrimimizden sorumluyuz. Ve bunu gerçekleştirmek için de önce düşünce evrimimizi tamamlamalıyız. Düşünce evrimimizi tamamladıktan sonra bilinç evrimimize geçebiliriz. Düşünce evrimini tamamlamanın yolu ise biyokompütürü doğru şekilde kullanmaktan geçiyor. Düşüncelerimizi doğru şekilde oluşmasını sağlayacak olguları devreye sokmaktan geçiyor. Bakın, duyumsal olgulamalarımız var, değil mi? Duygusal olgulamalarımız var. Zevksel olgulamalarımız var. Bunların hepsi ne yapıyor? Düşüncelerimize etki ediyor. Düşünmeden varlık hareket edemez. Kaliteli düşünmekten bahsediyorum. Bunu gerçekleştirebilmek adına kendimizi bu dünyanın dışrak yaşamına karşı olan algıçlarımızı giderek kapatıp ama onlardan da vazgeçmeden. Çünkü bize istenen tamamen soyutlanılmış bir yaşam değil. Aksine hem dışı hem de içi birbiri içerisinde dürmek. Hem içi dışarı çıkacak, dışı içeri girdireceğiz ve iç dışa, dış içeri gide gide yeni bir kalıp ortaya çıkacak. O kalıptır arzu edilen.